buradan giderken biraz sonra alan taramayla bakarak gideceğim. Birkaç hazır aklıma gelmişken alan taramayla ilgili de bilgi vereyim size. Arkadaşlar bugün güzel bir çalışma yaptık. Güzel bir macera oldu. Şimdi çalışma yaptığım yerden az uzaklaştım. Burada alan taramayla bir daha bakayım. Bir sinyal yakalar mıyız ona göre ve alan taramayla alakalı hemen size şöyle bir şey yapayım. Bakın arkadaşlar, alan taramanın şu arka kısmında bir hazne var. Siz aldığınızda bunun içine özel bir madde koyulmuş oluyor. Hem minerale gitmemesi açısından hem de boşluk aramak içindir bu. Bu alan taramayla boşluk aramak için şu vidayı havaya kaldırıyorsunuz. İçine numune koymuyorsunuz arkadaşlar. İçine numune olmazsa, bu vida havada olursa boşluğa gider. Ayrıyetten de mümkün olduğunca mineralden uzak durur. Bu vidayı aşağı indirdiğimizde tam şu kısımda bir tane haznesi var. Bakın. Şu kısmı açıyoruz. Burada bir haznesi var. Bu hazneye numune koyuyoruz. Sapının olduğu, tutamağın olduğu yere yani. Burası numune koymak için. Şu kısımda alan taramayı satın aldığınızda içinde çıkan, içine koyulmuş, özel olarak koyulmuş minerale mümkün olduğunca az gitmesini sağlayan bir madde var. Ön kısımda da haznesi var arkadaşlar. Ön kısmı sabitlenmiş. Ön kısımdaki hazneyi kullanmıyoruz. Bunun içine numune koyarken de ben şöyle bir formül geliştirdim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Avucunuzun içi kadar bir bez parçası düşünün. İnce bir bez parçası. Bunun ortasına arkadaşlar kahverengi mineralsiz toprak. Kahverengi mineralsiz toprağı nereden bulursunuz? Mesela çocuk parkında, en kötü ihtimal çocuk parkında çimenleri kaldırdığınızda altındaki toprak kahverengi çıkar. O minerali en az topraklardan bir tanesidir. Avucunuzun içi kadar bir bezin tam ortasına fındık kadar bir toprak koyun. Bunun içine altından bir numune, altın arayacaksınız veya gümüş arayacaksınız, gümüşten bir numune. Şimdi altından numuneyi de büyük küçük çok önemli değil arkadaşlar. Bir tane altın zincirin 2 tane halkası, bir tane halkası dahi olsa yeterlidir. Bunun ayarı da çok önemli değil. 24 ayar 22 ayar da olması çok önemli değil. Mesela herhangi bir kapalı çarşıya gittiğinizde bir kuyumcuya uğrayıp da deseniz mesela ben altın zincirinden böyle 2 tane halka istiyorum diye, onlar sizi bir şekilde yönlendirecektir. Ellerinde de bulunur her zaman. Bu dediğim bez parçasının içine toprak, mineralsiz toprak ve 2 parça altın zincirden halka koyarsınız. Bu bezi kapatın arkadaşlar. Paket lastiğiyle güzelce böyle sıkıştırın onu. Yani böyle fındıktan az daha ufak olsun. Şu hazneye sığacak şekilde. Bunu bezin içindeki toprak ve numuneyi de arkadaşlar bir hafif ıslandırarak nemlendirin. O şekilde kullanın. Yani bunun bu şekilde yapmaktaki amacımız şu. Biz şimdi araziye çıktığımızda arkadaşlar kuyumcudan yeni çıkmış altın aramıyoruz. Ne arıyoruz? Toprak altında belki 1000 sene, belki 500 sene, belki 200 sene beklemiş altın arıyoruz. Ben şimdi altın üzerinden bahsediyorum da diğer numuneleri de bakırı da, bronzu da, gümüşü de, altında hepsini aynı şekilde yapabilirsiniz. Biz toprak altında uzun süre beklemiş altını arıyoruz. Ve siz bunun içine koyacağınız numuneyi bezin ortasına toprakla beraber koyduğunuzda buradaki toprağın altından çıkan sinyalin, yani toprağın altındaki altının gönderdiği frekansla alan taramanın içindeki frekans birbirine uyuşacağı için arazide noktayı tespit etmek daha güzel olacak. Daha kolay sinyal yakalamış olacağız. Buradaki amaç budur. Bununla ilgili daha böyle anlaşılır bir şekilde güzel, net, detaylı video hazırlayacağım da bugün aklıma gelmişken, çünkü sürekli soranlar var. Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun sürekli mesaj atıyorlar alan taramanın numune olayıyla alakalı. Böyle bir kısa bir bilgi olsun diye şu anda bu şekilde konuştum. Evet, şimdi fazla da uzatmayalım. Çenem düştü mü ben hiç durmuyorum arkadaşlar. Arazide çalışırken de öyleyim. Konuşurken de öyleyim. Çok konuşuyorum, çok çalışıyorum. Bakın yukarıdan bir sinyal aldı. Ama daha tam yakalamadı sinyali. Bir sağa sol yapıyor hafiften. Muhtemelen burada birkaç yerde saklanmış bir define var arkadaşlar. 2 yerden sinyal alıyor. Ben şimdi buradan yukarı doğru çıkacağım. Ara ara alan taramayı kaldırıp bakacağım arkadaşlar. Bu sinyalleri bir yakalamaya çalışalım. Bugün artık vakit geçti ama birkaç gün içinde buraya tekrar gelip buradaki çalışmalarımı yaparım. Devam edelim. Bakın 2 noktadan sinyal alıyor.
Biraz sonra bu sinyal ayrılacak. Biri sağa biri sola diye. Hangisi kuvvetli olursa o tarafa doğru, sağdaki sanki kuvvetli. Sağdaki kuvvetli gibi. Biraz daha gidelim, bir daha bakacağım. Bakın o kadar net bir şekilde aldı ki. Bakın sinyal aldığı yer diğer sağ taraftaki demiştim. Bak sola çekiyor ama sağdan kuvvetli sinyal alıyor. Sağdakinin kuvvetli sinyal olmasının sebebi de şu. Muhtemelen sağdaki yüzeye daha yakın olduğu için kuvvetli sinyal gönderiyor. Diğeri daha derinde olabilir. Oo. Bakın arkadaşlar. Şurada bir kesme, kanal. Burada bir kanal. Tam şurada da güzel bir işaretimiz var. Oymamız var. Yakınlarda bir malzeme. Bu kayayı bir harita gibi düşünün arkadaşlar. Bunun üzerinde çizimler var. Tam patika üzerinde basıp geçtiğimiz yerde. Şimdi şunu da söyleyeyim. Daha önceki videomda belirtmiştim ama yine belirteyim. Arkadaşlar doğada, ormanda, dağda nerede olursa olsun bir patika 500 senede geçse hiçbir şekilde kapanmaz. Çünkü insanların geçtiği yerden sonra doğadaki yabani hayvanlar da aynı yol güzergahı kullanırlar. O yüzden buradaki yol patika 1000 senede geçse en fazla sağdan soldan dikenlerin, dalların uçları uzar. Ama patika net bir şekilde belli olur. Burada bir daha bakalım. Aşağıdan gelirken sağ taraf, yani şu anda solumuza denk geliyor. Bu malzeme çok kuvvetli ve yüzeye yakın olduğu için burayı yakaladı. Şöyle ilerleyelim bakalım. Burada kayaların üzerinde de işaretler var, oymalar falan. Böyle devam. Alan tarıma burada hareketlenmeye başladı. Yaklaştık sanırım. Bak burada geriye verdi. Sen biraz geri git. Bakın arkadaşlar, ben düz giderken alan tarama birden geri döndü. Şu anda geriye doğru devam ettiğimde yine bakın şu anda noktayı yakaladı. Nokta burası. Ben şu an nereye gidersem gideyim aynı yeri gösteriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada ne yapacağız? Tam burada bir şüpheli kaya var. Zaten bu da işlem görmüş. Şu kısmı düzlenmiş, tıraşlanmış. Şu alta doğru bir giriş var gibi. Buraya alan taramayı iki elimle tutup sabitleyeceğim şimdi. Bakalım burada yavaştan başlayıp hızlı hızlı dönmeye başlarsa burada bir malzeme olma ihtimali çok fazla. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar, ellerimi hiç hareket ettirmiyorum. Alan tarama güzel bir şekilde dönüyor. Yaklaştıkça daha da kuvvetli bir şekilde döndü. Evet arkadaşlar. Burada güzel bir malzeme var. Şimdi içinde numune vardı benim. Altın koymuştum numune olarak. Alan taramanın üst vidası aşağıda. Bu şekilde antenleri birazcık açtım. Bu şekilde sinyalimizi yakaladı. Yaklaşık bir 70-80 metre kadar mesafeden çok güzel net bir şekilde algıladı. Ben bu alan taramayla 400-500 metreye kadar, 600 metreye kadar testlerimi, denemelerimi yapmıştım. O yüzden buna çok güveniyorum. Güzel bir alan tarama. Bakın. Tam burada dala çarpmasına rağmen şu görüyor musun? Ota çarpıyor ama yine de dönmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar, şu anda bir ota çarpıyor. Otu gözüküyor mu kamerada? Ota çarpmasına rağmen yavaşlatmıyor. Hala dönmeye devam ediyor.
Tam şu. Git lan. Arkadaşlar burada bir sinyal yakaladı. Oo, kaya oynuyor. Buraya geleceğim, merak etmeyin. Evet, burada yavaş yavaş videoyu artık sonlandıralım. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda da bana söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.